Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugünkü videomuzun konusu Arda Güler. Girona maçı sonrası yaşananlar, maçın devre arasında yaşananlar. Yani açıkçası ben çok daha farklı bir video yapma hayali kurmuştum dün bu sabah için ama çok da öyle olmadı ne yazık ki. Farklı bir boyuta gitti maç ve Arda Güler 45 dakika süre aldı. Devre arasında oyundan alınan isim oldu ki onunla ilgili bir görüntü var. Açıkçası onu görürseniz Arda Güler'in yani bu karardan ne kadar mutsuz olduğunu da görmüş olursunuz. O hemen bir istatistiklerini okumak istiyorum Arda Güler'in Girona maçıyla ilgili. 2 şut denemesi var. İkisi de isabetsiz. Aslında ikisi de rakiplerden döndü 2 şutunda. 25 defa topla buluşma var. Arda Güler'in istatistiğinde 20 tane pas attı. 18'i isabetli. Bu da %90'lık bir pas isabet oranı yapıyor. 2 orta denemesi var. 2 tane ikili mücadeleye girdi ve birini kazandı. Yani 2 ikili mücadeleden birini kazandı. Tabii ki bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu özellikle ikili mücadele kısmı önemli çünkü burada bir haber var. O haberle arasındaki bağlantıdan dolayı. Şimdi bir bakalım. Zirvedeki 5 puanlık fark eridi. Son haftalarda alınan kötü sonuçlarla Barcelona'nın 1 puan gerisinde ikinci sıraya düştü Real Madrid. İspanyol basınında Arda Güler'in oyundan alınmasıyla ilgili teknik direktör Xabi Alonso bu değişikliğin nedenini Arda Güler'e anlattığı yazıldı. Yani bu oturup da karşısında bu işi deklare etmiş falan değil. Tabii ki her teknik adam oyundan alırken hepsi değil tabii ki de yani zaman zaman oyundan alınırken oyuncuya söylenir neden oyundan alındığını. Burada da Arda Güler'e şunları söylemiş. Girona'nın golünde pozisyonunu hiç düzeltmemesi, maça konsantre olamaması ve birkaç önemli top kaybı yapması nedeniyle oyundan çıkardı ve bu nedenle ayrıntılı olarak bunları açıkladı. Yerine de Kamavinga'yı soktu demişler İspanyol basınında. Birkaç önemli top kaybından kasıt zaten 2 tane ikili mücadeleye girmiş ve sadece onda birini kazanmış. O birkaçını anlayamadık. Açıkçası. Öte yandan haberde şöyle ifadeler var. İlk yarıda oyundan alınan oyuncu Xabi Alonso'nun ondan beklediği oyun kurma becerisini Real Madrid'e kazandıramadı. Girona karşısında iyi bir görüntü çizmedi ve bu son birkaç maçta da böyle oldu. Açıkçası Olympiakos maçında da bayağı iyiydi. Ben anlamıyorum. İspanyol basını birazcık hızlı reaksiyon veriyor. Yani tamam belki de Arda Güler dün kötü oynamıştır. Olabilir. Her futbolcu her maçı mükemmel oynayacak diye bir kaide yok. Ama hemen sanki 10 maçtır kötüymüş gibi haberler yapılıyor. Bunlar yapılıyor. Bunları da ben bilerek bunları videosunu anlatıyorum. Bu haberleri anlatıyorum. Yani durumu görün. Şimdi Arda Güler önümüzdeki hafta bir gol atsa bu haberler çok başka bir noktaya dönecek. Ya o geçişleri de hep gördük yani 2-3 senedir. İspanyol gazeteci Thomas Rencaro da beraberlik adil değil demiş. Penaltı pozisyonuyla ilgili konuşmuş. İnanılmaz demiş hakemin verdiği karar, daha doğrusu vermediği. Ve Arda Güler için ayrı bir parantez açmış gazeteci Rencaro. Xabi Alonso'nun bu değişikliği Arda Güler'in ilhamını kestiğini söyleyebiliriz demiş. Bu ne demek? Açıkçası birkaç cümle daha var ama çok karmaşık kullanmış o cümleleri. Ben şöyle toparlayayım. Bir oyuncu kötü olabilir. Yani kötü bir performans sergilemiş olabilir maçta. Onu ilk yarı devre arasında değiştirmek o oyuncunun ilhamını yok etmek anlamına geliyor. Xabi Alonso'yu bu değişiklikle çok ağır eleştirmiş. Bir başka haberde de Girona disiplin savunması karşısında hücumda çözüm üretemediği zayıf bir ilk yarı performansının ardından devre arasında oyuna alınmadı şeklinde bir de haber var. C'de pek çok İspanyol haber portalı da Arda Güler'in oyundan alındıktan sonra Real Madrid'in oyununun kısırlaştığını savunmuş. Ve Arda Güler hakkında şunlar yazılmış. Mesela Futbol Espana demiş ki ilk yarıda oyundan alınmadan önce anlamlı bir şekilde oyuna dahil olmak için çaba gösterdi. Mundo Deportivo Türk oyuncu sadece ilk yarıda oynadı. O yarıda da kontrollü ama isteksizdi demiş ve AS gazetesi de Türk orta sahancısı pozisyonda beklenen performansı gösteremedi. Ortaları hedefine ulaşamadı ve oyun kurma konusunda takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmada zorlandı demiş Diario AS gazetesi. Real Madrid sahanın ortasına bu oyuncu daha fazla ihtiyaç duyuyor. Xabi Alonso fark etti ve Kamavinga'yı oyuna aldı. Kamavinga da
bunları pek yapamadı. Bu arada bu haberlerden hemen önce şunu da söyleyeyim. Dün çok ilginç bir Real Madrid taktiği vardı. Mbappe zaman zaman sol kanada, sol çizgiye geldi. Arda Güler sağ çizgide oynadı. Yani kağıt üstünde orta sahada ama Arda Güler'i çok fazla biz sağda gördük. Sağ açıkta gördük. Valverde zaman zaman Trent Alexander-Arnold ortaya geldi. Hatta 10 numaranın pozisyonu olabileceği noktalara kadar geldiğini gördük Trent Alexander-Arnold'un. Arda Güler'in bu pozisyonların tamamında sağ açıkta, sağ çizgide kaldığını gördük. Ortalara pek gelmedi. Çok enteresan. Bellingham biraz daha geride mesela yer aldı zaman zaman ve Arda Güler bazen de ileride tek başına kalan Mbappe'nin hemen yanında konumlandı. Çok değişik bir taktik vardı ve bu taktik sürekli değişti. Bir arada Bellingham'ı önde gördük ve Arda Güler arkaya geçmişti. Yani oyuncular da ne yaptığını tam bilemiyordu bence. Ve onun dışında ikinci yarı, özür diliyorum, ilk yarı Arda Güler henüz oyundayken çok açık pozisyonların olduğu anlarda, Arda Güler'in işte kaleyi görebileceği anlarda, boş olduğu anlarda ben Bellingham'da gördüm mesela. Arda Güler'e vermek yerine topu öyle saçma bir şekilde ortaladı ki ceza sahasına. Mbappe'nin çok uzağına düştü. Ki Arda Güler o anda ceza sahası yayı önü çizgisinde boş pozisyonda duruyordu. Ona çok rahat verebilirdi. Ama vermemeyi tercih etti. Bir şeyler var. Yani birçok kişi buna komplo teorisi diyebilir. Ama bence bu komplodan çok daha farklı bir noktaya doğru gidiyor. Onu da söyleyeyim. Çok ilginç ki Defensa Central gazetesinde, ki Defensa Central gazetesi bir Real Madrid gazetesidir, bunu bilirsiniz. Bugün, yani yaklaşık bu videoyu çekmeden şu andan yaklaşık 20-25 dakika önce bir haber yayınladılar. Yani bu son dakika haber gibi bir şey. Teknik direktörün, yani Xabi Alonso'nun transfer istediği, daha önce Zubimendi'yi istemişti ve bu profile sahip birinin acilen takıma talep etmeye devam ediyor şeklinde bir haber yayınladılar. Bu tip bir performansın takımın iyileşmesinde avantaj sağlayacağını söylediler ve bir anda da şu cümle çok dikkatimi çekti. Arda Güler teknik direktörün takıma geldikten sonra oyunun kuruculuğunu emanet ettiği ilk oyuncuydu. Ancak maçlar ilerledikçe Arda Güler'in rakip ceza sahasına daha yakın, daha ileri toplarda daha iyi performans gösterdiği görüldü. Girona maçında ise devre arasında oyundan alındı. Bu durumda teknik direktörün ona tam güvenmediğini gösterdi. Bence çok enteresan bir haber. Teknik direktörün ona tam güvenmediğini gösterdi cümlesi şaşırttı beni. Defensa Central'da böyle bir haber olması. Peki, bir başka nokta, işte tam o Arda Güler'in oyundan çıktığı dakikalarda sosyal medyada neler oldu? Sosyal medyada açıkçası çok büyük tepkiler vardı. Özellikle yabancılarda, yani İspanyol taraftarlarda. Bakın, Arda Güler'in oyundan alınma sebebi taktiksel mi, fiziksel mi? Eğer ikinci sebepse dikkatli olmak lazım. Ama taktiksel bir durumsa Jude'un dönüşünden bu yana rol aldığı değişikliğin canını acıttığı bir gerçek demiş Arda Güler için. Bir başka yoruma baktığımız zaman Arda Güler için Camavinga ve Fran Garcia için Alvaro Carreras görülen sorunları çözecek mi? Arkadan hızlı oyun kurmak, ceplerdeki oyuncuları bulmak, zamanında yaklaşmak, ikinci topları kazanmak her zaman dezavantajlı olamaz diye bir başka eleştiri var. Vinicius, Arda Güler ve Bellingham'ın yer aldığı maçın büyük bir çöp olduğu, muhtemelen Türk geçecektir. Yani muhtemelen bunların hepsi Türkiye geçecektir. Çünkü diğer ikisine geçmeyi cesaret yok. Ne demek istiyor? Hemen söyleyeyim. Don Shelby. Xabi Alonso kötü oynayan bir Vinicius ve kötü oynayan Bellingham'ı oyundan almaya cesareti yok diyor. Ama Arda Güler olunca diyor hemen diyor alınabilir ki. Ancelotti de bunu yapıyordu zaten. Artık dayanamıyorum, Arda Güler'in çıkıp Kamavinga'nın oyuna girmesi hakkında bir başkası yazmış. Umarım kazanırız ama artık dayanamıyorum. Yıldızlara karşı çok korkak, yıldız olmayanlara karşı ise çok cesur davranıyor bu teknik direktörler demiş. Bir başka eleştiri yapılmış. Alexis Rodriguez. Xabi Alonso yine kolay yolu seçiyor. Arda Güler'i getirin buraya. Yani sanki onun ağzından böyle bir cümle varmış gibi söylemiş. Arda Güler'i oyundan çıkarmasına Alexis Rodriguez de tepki göstermiş.
Dalga geçenler var tabii. Ancelotti'ye sormuşlar devre arasında hangi pozisyonda daha iyi oynar diye ve oyundan alınmış Xabi Alonso'yu eleştirdikleri Ancelotti'ye benzetmeye başladılar. Onu da söyleyeyim. Hem de yani bu 2-3 maçtır falan oluyor. Maçın çok daha enteresan bir kısmı maç öncesinde Real Madrid'in Arda Güler'in asistlerinden derlediği bir videoyu yayınlamış olması. Tam maçtan önce yayınlandı ve Arda Güler 45 dakika sonra oyundan alındı. Bu da enteresan bir detay olarak karşımıza çıktı. Arda Güler, Bellingham forma gide daha az yetenekli bir Arda Güler ve daha az yetenekli bir Real Madrid görüyoruz. Ne zaman isterseniz o Pandora'nın kutusunu açarız demişler Arda Güler'le ilgili. Arda Güler'i oyundan çıkarmak hiçbir şeyi çözmedi demiş. Bir başka taraftarda Mbappe ve Bellingham etkili olamıyor. Bellingham etkisiz. Xabi Alonso çözüm bulamıyor ve takım penaltılara bel bağlıyor. Tam bir hayal kırıklığı demiş. Nasıl oynarsa oynasın her zaman ilk değişiklik o oluyor diyen bir başka taraftar var. Bunlar hep oyuna devam diye bir şeyde benim de zaten gördüğüm pozisyonlardan biriydi. Diyor ki Mbappe ayarsız ve rastgele orta açıyor. Sonuç Mbappe topa yetişemiyor. Dibinde Arda Güler var. Onun orada olduğunu bilse bile asla atmaz. Örneği çok demiş. Yani gerçekten de bu pozisyonun izleyenler, tabii ki ekrana getirmemiz mümkün değil de pozisyonu izleyenler bilirler. Başka da yok, tamam bu kadar. Keşke demiş bir başka izleyen de Barcelona'nın kapısında yatsaymış, Real Madrid'e gitmeseymiş. Konu hakkında sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla.